Bak bakalım koyuluğuna. Bakacağım şimdi, kontrol edeceğim, biraz daha kesin. Oo. Bakın dostlar, rengarenk olacak Allah izin verirse. Gerçekten hamurlarımız çok güzel olacak. Şöyle biraz daha kesmem lazım. Sevgili dostlar, bugün size harika bir sebze çorbası yapacağım. İnşallah artık kış geliyor. Böyle hazırlık çorbalarımıza başlayalım. Hem çocuklarımızın seveceği hem bizim vücudumuzun bağışıklığını sağlayabileceğimiz harika ve güzel bir sebze çorbası yapacağım. Onun için bir tane budum var. Siz istiyorsanız çorbalık da alabilirsiniz. Kırıntı. Bir tane kapya biberim var. 3 tane yeşil biberim var. 4 tane, yani 4 adet havucum var. 2 tane patatesim var. 1 tane soğanım var. 1 tane yumurtam var. 1 kaşık unum var. Tuzum var. Ve bir bağ şöyle bir demet ıspanağım var sevgili dostlar. Şimdi harika bir çorba yapacağız. Ama öncelikle budumuzu, şu küçük düdüklümüzü yıkayıp koyalım. Budumuzu tertemiz yıkadım. Şimdi de güzelce üzerine suyunu ilave edeceğiz. Herkes kendine göre atsın. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave edip ocağımızın üstüne koyuyorum. Şöyle düdüğünü de kapatıyorum. Pardon, kapağını da kapatıyorum dostlar. Ve ocağımıza koyuyorum. Pişince görüşeceğiz. Pişince görüşürüz dostlar. Evet. Şimdi biz diğer hazırlıklarımıza geçelim dostlar. Hemen. Ben şimdi açtım. Şimdi ne yapalım? Hamurunu yoğuralım dostlar. Bakalım nasıl olacak. Bunlar terbiyesi için. Şimdi hamuruna gelelim. Şuradan bana bir ver. Ne yapıyorum? Ispanağımızın saplarını ayırıyorum. Çünkü bize yaprakları lazım. Ama saplarını da tabii başka bir yerde değerlendireceğiz dostlar. Hiç ziyan eder miyiz? Şimdi bu şekilde yapıyorum. Ve sizler de göreceksiniz. Harika bir çorba olacak. Sevgili dostlarım, ne yaparsınız? Ben böyle bir insanım. Beni olduğum gibi kabul ediyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Şimdi ıspanaklarımızı güzelce yerleştiriyoruz buraya. Şu şekilde. Bakın dostlar, yumurtamızı da kırdık. Şimdi bunu bir kere çevireceğim. Blender'dan geçireceğiz. Evet. Sevgili dostlar, küçük robotumuz bozuldu maalesef. Üzgünüm, büyük robota aldım. Yani büyük blender'a. Şimdi içine 3 kaşık un koyuyorum ıspanağımızın. Böyle dolu dolu 3 kaşık, bir daha koyayım. 4 kaşık yemek kaşığıyla dolu dolu un koyuyorum. Size daha çektiğimde hamurun kıvamına göre söyleyeceğim. Şimdi ıspanağı çiğden güzelce gösterdim zaten. Devam ediyorum inşallah. Şu şekilde koyuyorum. Ve bakın dostlar, hamurumuz şimdi robotumuzda bu kıvamda oldu. Ama cıvık olursa biraz daha elimle destekleyebilirim. Toplamda 6 kaşık un koydum. Sonradan 2 kaşık daha ilave ettim dostlar. Bakın harika ve çok güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi güzelce bezgahımızın üstüne şöyle birazcık un alıyorum. Ve hamurumuzu biraz daha
Bakın dostlar, güzelce elimle biraz daha destekleyerek yoğuracağım ve çok güzel bir hamurumuz olacak. Yani birazcık sert olmalı hamurumuz dostlar. Bakın şöyle birazcık da tuz ekliyorum dostlar. İyicene yoğuracağım. Bakın dostlar, çok güzel, birazcık sert kıvamında çok güzel bir hamurumuz oldu. Ben buna 8 kaşık un koydum dostlar. Siz eğer daha az yapacaksanız ailenize göre ıspanağını az tutarak az şey yapabilirsiniz. Bize bu tam yetecek. Şimdi dinlenmeye koyuyoruz ve içini hazırlamaya geçiyoruz dostlar. Görüşmek üzere. İşte butumuz haşlanmış. Şimdi bunu buraya koyalım ve malzemelerimize geçelim. Şimdi ben kızımdan ne rica ediyorum? Birazcık sıvı yağ. Bakın sevgili dostlar, böyle yarım çay bardağı yağ koydum. Şimdi soğanlarımızı da ilave edeceğim ve soğanlarımız biraz pembeleşene kadar kavuracağız. Şeylerimiz güzelce, soğanlarımız kavruldu. Şimdi havuçlarımızı koyuyorum. Rengi çıkana kadar kavuracağım dostlar. Bu kadar yağa kavuracağız. Sevgili dostlar, bir yandan da çorbamız için etimizi hazırlayalım. Şöyle güzelce. Sıcak olduğu için çatalla çıkartmaya çalışıyorum. Yeşil biberi de atıyorum ve birazcık daha çevireceğiz dostlar. Bakın dostlar, çok güzel kavruldu. Şimdi ne yapıyorum? Bir kaşık unumu da ilave ediyorum. Ve şöyle güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Biraz da unuyla kavrulsun, suyunu ilave edeceğiz. Şimdi şöyle bizim kaşık yüzmeye gitti dostlar. Evet, yüzmeye gitti kaşığım. Şimdi bakın dostlar, böyle karıştıracağız. Kaynadığında Allah izin verirse çorbamızı göreceğiz. Şimdi etlerini de salıyorum dostlar. Bakın etlerini de koyuyorum böyle. Tamam. Karıştır bakalım. Şimdi bir bez alıp şuraları bir silelim Dilekciğim. Bir bez getir bana. Tabii ki. Sevgili dostlar, azıcık yağlarsanız daha bir güzel düşüyor.
Bak bakalım koyuluğuna. Bakacağım şimdi, kontrol edeceğim, biraz daha kesin. Oo. Bakın dostlar, rengarenk olacak Allah izin verirse. Gerçekten hamurlarımız çok güzel olacak. Şöyle biraz daha kesmem lazım. Yeterli. Bakın dostlar, harika oldu. Şimdi böyle bir 10 dakika pişmesi lazım. Biraz daha doğru mu? Hayır. Tuzuna baktık mı biz bunu? Bakarsın şimdi haline. Bakın dostlar, şimdi sıra geldi limona. Limon. Şansımız limon. Evet. Bir tane bütün limon. Bakın suyunu kontrol edelim. Suyunu kontrol. Kızım az bir yapacağız. Hemen söndürmeselim. Biraz yansın yiyeceğim. Öyle mi? Azıcık da karabiber koyacağız ona. Karabiber. Ve altını söndürdük çorbamızın. Harika oldu dostlar. Altını söndürdüm. Şimdi servis zamanı. Harika bir çorbamız oldu dostlar. Hamurlarımız çok güzel pişti. Ver sloganı. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Dilek Tut kanalında bu yemeğin nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, kaydetmeyi unutmayın. Kanalımızı WhatsApp'ınızda, Facebook'unuzda, Twitter'ınızda, Instagram'ınızda beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. Kanalımız Twitter'da, Instagram'da, Pinterest'te bulunmaktadır. Ne zaman isterseniz en kolay şekilde ulaşabilirsiniz. Oynatma listelerimizden yemeklerimizi çok kolay bir şekilde en kısa süreli bulabilirsiniz. Çorbalar sayfasında çorbamıza bakabilirsiniz. Çorbalarımız enfestir. 4 milyona yakın izlenmiş harika çorbalarımız vardır. Bunları takip edip izlemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.